yeni yıl hediyesi hazırladım. 2020 için şahane bir hediyeniz var. Size hediyem fazladan en az 4 ay. O ne demek? Aslında 2020 bitip 2021 başladığında 12 ay geçmiş değil de 8 ay geçmiş gibi olacak en azından. O ne demek? Takvim zamanı ilerleyecek ama biyolojik yaşınız daha yavaş ilerleyecek. Şimdi o 4 ayı, minimum 4 ayı nasıl kazanacaksınız? Bir takım kurallar var, çok kolay. Hepsini en azından diye anlattım. Daha çok yaparsanız daha çok iyi. 1. Haftada en azından 3 gün akşam 17'den sonra yemeği kesin. Saat 5'ten sonra yemediğiniz, ertesi sabaha kadar aç kaldığınız her gece zaten biyolojik olarak gençleşiyorsunuz. İster eski hücrelerden otofaji ile kurtulmayı anlayın, ister yağ yakmayı anlayın, ister aralıklı orucu anlayın ama her şekilde gece yenmeyerek geçen 17'den sonraki zaman sizi gençleştiriyor. Haftada 3 gün minimum 17 sonrası yok, hem de kilonuzu da korursunuz. Bu bir. İkincisi, akşam yemeklerini en azından, aslında bütün yemekleri de olur ama en azından akşam yemeklerini 17'den sonraya kalan zamanlardaki yemekleri çok çiğneyerek yiyin. 20 minimum tek lokmayı, çünkü ne kadar uzun çiğnerseniz gövdenize o kadar yavaş gireceği için yavaş giren yiyeceği vücut kilo yapmaya müsait değil, hızlı gireni yapmaya müsait. O yüzden akşam yemeklerinde mızmız olun. Eğer 17'yi geçtiyse elinize bir sayaç alın, bir şey alın ve 20 minimum olmak üzere çiğneyerek yiyin. Aslında bütün gün yapsanız daha iyi ama böyle bile yapsanız akşam yemeğinden daha az kilo alırsınız. Akşam yemeğini en az 20 kere çiğniyoruz eğer 17'den sonraya kaldıysa. Üçüncüsü, gene en az haftada 3 gün güneşle beraber uyanın. Güneşle beraber uyanın ne demek? Güneş kaçta doğuyorsa saatini ona kur ama normal saatini, cep telefonunu değil. Kalk, hiçbir ışığı açma, cep telefonuna bakma, camı aç, dışarıya git ve gün ışığına gözüne gelmesine izin ver. Bu bizim hayatta yapabileceğimiz en yüksek moral yükseltici şey. Çünkü tam o saatte bütün moral dediğimiz işte dopaminler, serotoninler, bütün iyi hormonlar o saatte aslında en iyi salgılanıyor. Üstelik o saat geceki uykunun zamanını belirliyor. İyi hissetmek için bir sürü şey olabilir. Ama neredeyse bana göre ilaca eşdeğer şey güneşle beraber uyanıp güneşin doğuşunu çıplak gözle gözlemek, birkaç dakika, belki 30 saniye yapılabilecek en yüksek moral yükseltici şey. En az haftada 3 gün bunu yapalım. Gene en azdan gidiyoruz. Her gün 5 dakika topraklan. En az. Yani 5 dakika topraklanmak ne demek? Apartmana girerken kapının önünde hop ayakkabılarını çıkar, şöyle bir bahçedeki parkta yürü. Olmadı iş yerinde öğlen dışarıya çık, ofiste yemek yeme, geçerken şöyle bir ağaca dokun, o da seni bir şekilde topraklar. Biliyorsunuz benim de öyle kendimce earthing sistemlerim var. Earthing topraklanma demek. Bildiğin elektrik kablosu var ya, içerisinde bakır var biliyorsun. Onun ucunu kesiyorsun, eski tip radyatör varsa radyatöre bağlıyorsun, sonra da onu ayak bileğiyle bağlıyorsun. Televizyon seyrederken ayak bileğinden, eski tip radyatörden, o demir radyatörden evin altındaki toprağa kadar topraklanmış oluyorsun. Bunu şaka olsun diye söylüyorum ama aslında çalışan bir şey. Ama siz günde en az 5 dakika dediğim gibi ya doğanın parçası olan ağaca vesaireye dokunarak veya daha da ideali çıplak ayakla toprakta, granitte veya işte en iyisi kumda, çimde yürüyerek 5 dakikacık yeter topraklanın. Diğer en azımız neymiş? Yine ışıkla ilgili en azından saat 21'den sonra. Yani en azından diyorum ama aslında güneş karardıktan sonra olsa daha iyi olur. Lütfen hani ne bu videoları seyredin, ne elektroniklere bakın, ne televizyona bakın, ne cep telefonuna bakın. Saat 9'dan itibaren bizim gene biyolojik saatimizi, sirkadiyen ritmimizi, gençliğimizi ve bizim için biyolojik zamanı belirleyen şey olan uyku ve uyanıklık döngüsünün önemi başlıyor. Saat 21'den sonra uyku hormonu üretiliyor ve 11'de maksimum oluyor. 11'de yatakta olmamız lazım. 11'de yatabilmek için de ideal hormon için öncesinde ışıkların
çok yoğun, çok konsantre olmaması lazım. Elektroniklerden çıkan ışıklar gündüzki ışığa benziyor ve beyni yanıltıyor. O yüzden saat 21'den sonra en azından o aletlere bakmamak, bir mum yakmak, belki şömine ateşinde oturmak, belki ışıkları kısıp oturmak, en azından lambaların üstünde böyle bir evi yakmayacak kadar kırmızı bir örtü falan örtebilirsiniz veya işte kırmızı ışık, turuncu ışık veren lambalar var, onları kullanabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Şimdi buradaki verilen öneriler biyolojik saati değiştirmek için. Biyolojik saati bir tık geriye almak için. Çünkü biyoloji ile kronoloji birbirinden farklı. Ve bizim işte bu sirkadiyen iç saatimiz, gövdenin içinde olan biyoritim saatlerinin zaman algılamasıyla bizim saatte ve yani diğer zaman farklı. Eğer biz bunları yapmayıp tersini yaparsak, geç yemeler, hızlı yemeler, ışıklara bakmalar, yatmamalar, geç kalkmalar, biyolojik saat çok hızlı sayıyor. O zaman siz 2020'yi 12 ay değil de belki 16 ay olarak yaşıyorsunuz. Ama ufacık bir dikkatle en azından kısmını yaptığınızda 4 ay cepte 8 ay yaşamış oluyorsunuz. Hani yaşlanmış olmak anlamında. En azından bu önerilere dikkat ederek biyolojik yaşlanmanızı yavaşlatabilirsiniz. Böyle kendime de slogan yaptım. Saati geriye alıyoruz bunu yaparak. İyi seneler.